İyi akşamlar, selamlar. İyi akşamlar. Abi. İyi haftalar. Selamlar. Yayında bir sıkıntı yok. Bende ses de güzel. Her şey yolunda. Hadi bakalım. Benim sesim bana geri dönüyor. İkili ses duyuyorum gibi geliyor bana da o yüzden. Bana çok net ve güzel geliyor. Bir sıkıntı yok. Bir saniye. Çık çık pap 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 pap. Çiki çiki pap pap ne? Bir dakika. Ben iki ses duyuyorum da onu anlatmaya çalışıyorum. Belki telefonda yayın mı açtın acaba şey görmek için? Başka yerden mi geliyor? Birazdan çıkayım. Evet. Ben şu an 2 defa duyuyorum her şeyi. Bir şey olmaz ya. İki çift dikiş. Ay çıldıracağım ya. Az önce de mi ikili duyuyordun peki? Yok duymuyordum. Yayına başladıktan sonra oldu. Kısmet. Neyse ben şey yapayım abi. Yayına başlatayım. Buna bir bakacağım, çözeceğim. Yayına başlayalım. Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ses gitti. Allah Allah. Hay nazarına. Ben ben bir kulaklığı kapattım. Kendimi duymuyorum. Yayına başlıyorum. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. İkili ses geliyor. Umarım size aynı şekilde değildir. Ben kendi sesimi tekrardan geri duyuyorum. Nedenini bilmiyorum. Bakacağım ona. Haydi Ramazanlar. Ramazan'ın 20. günündeyiz. Ve geçtiğimiz hafta çok yoğun ve tarihi şeyler yaşandı. Hatta geçen hafta size Evren'le beraber evimiz bu kapanırsa bir felaket olabileceğini, bunun hem S&P'de hem de Bitcoin'de sorun oluşacağından bahsetmiştik. Bunun petrolün fiyatının yukarı gidebileceğini, CPI'nin yukarı gidebileceğini, Fed'in faiz arttırmak için bir sebep yaratabileceğini, Bitcoin'in geri çekilmesini, bunu hepsini geçen hafta canlı yayında söylemiştik. Peki geçtiğimiz hafta ne oldu? Gümrük fiilen kapandı. Petrol 65 dolardan 119 dolara kadar çıktı. Yani şu anda galiba yine 100 doların üzerinde seyrediyor yanlış hatırlamıyorsam. 90, 98, 100 o bantlarda şu anda. Ve o tarihin en büyük yükselişine bakarsanız 1983'ten beri en yüksek haftalık yükselişini yaptığı bir hareket oldu. Ve geçtiğimiz hafta Cuma günü çok önemli demiştik non-farm payroll'ler için. O da eksi 92 bin geldi. Ve bu da beklentinin çok altında. Ama ne oldu? Bitcoin'de tabii ki bu arada 74 bine kadar çıktı. Neden? Çünkü 62 bin bölgesinde bir hatırlıyorsanız geçen hafta gösterdiğimiz bir balina kalkanı vardı. Yani whale trap bölgesi vardı. Fiyat bu bölgelerden de yüksek almıştı. 74'e kadar fiyat çıktı. Özetle bir short squeeze geldi. Fakat 74K'dan oldu. 74K'da da geçen hafta bahsettiğimiz bir whale trap bölgesi vardı. Orada da longlar trap edilmişti hatırlıyorsanız. Ve fiyat 74K bölgesinde whale trap'lerin olduğu bölgeden reddini. Bunu da geçen hafta size yayında göstermiştik. Hafta içerisinde yeni geliştirdiğimiz olan top trader'ların nerede liste olduğunu görebiliyorduk terminal içerisinde. Onlar orada 74K bölgesinde 20 milyondan fazla top trader'lar liste oldu. Ve bu hafta 65.620 volume area low, previous week volume area low bölgesine kadar fiyat geri çekildi. Ben açıkçası bir %0.5 daha geri çekilseydi bu hareketi değerlendirecektim. Ama benim istediğim bölgeye gelmedi. Bu hareketi değerlendiremedim. Yani planı trade edelim her zaman bizim kuralımızdır Evren'le. Fakat planı trade ederken bu fırsat kaçtı. Çok önemli değil. Mutlaka bunun da bir sebebi vardır. Çünkü en azından hem petrolde hem de Bitcoin'de şu anda bu hareketin manipülatif içim tarafı bana şunu söylüyor. Diyor ki Serkan, petroldeki bu hareket manipülatif
Bitcoin'de de bu hareket manipülatif. Yani gerçekçi bir yükseliş değil, sağlıklı bir yükseliş değil. Bu fiyat tekrardan geri çekilmesi gerekiyor. Geri çekilir ya da çekilmez bilmiyorum. Her zaman %100 olacak diye bir şey yok. Ama en azından elindeki veriler bana şu anda bunu söylüyor. Adeta şu anda Vanguard'ın en kritik haftasındayız. 9 Mart haftasındayız. Ethereum için en kritik haftadayız. Hatırlıyorsanız 9 Mart haftasıyla beraber, 9 Mart günü ve haftasıyla beraber Ethereum'da çok önemli bir haftaya giriyordu. Onu da bugün aslına bakarsanız öyle ya da böyle ufak da olsa hissettirdi kendini. Bu hafta CPI var, GOLTC var. Hürmüz kapandığı için işte petrol enflasyonu tekrardan geri dönüyor. Gene üçüncü kez geçen hafta ne söylediyse bütün senaryo gerçekleşti. Ve bunların hepsi realize oluyor şu anda. Evet Evren, ne söylüyorsan şu ana kadar şartında çizdiğini 60 bininden tut da jeopolitik olaylara kadar her şey şu anda. Sen de ne diyorsun abi? Açıkçası ben memnunum, mutluyum. Şöyle mutluyum. Tabii ki söylediğimiz hiçbir zaman %100 olabilecek bir şey değil. Keşke öyle olsa da her zaman hayatı öyle yaşasak ama en azından doğru konuları doğru verilerle birleştirerek konuştuğumuzu, aktarmaya çalıştığımızı burada sizlere kendi bilgilerimizi ve gördüklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz. Bunların gerçekleşiyor olması çok özel ve güzel arkadaşlar. Hepinize tekrardan desteğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlar da alıyoruz. Bunları değerlendiren ve böylesine volatil zamanlarda riski azaltarak aslında hala kazanabilen bir grup içindeyiz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim Serkan, dediğin gibi zaten sen bir özet geçtin. 3 büyük konu var. Hepsi aynı anda piyasaya baskı yapıyor ve bu da baskının dışında aslında ben hala marketin çok kolay para kazandırdığını düşünmüyorum. O yüzden çok fazla terste kalıp yanılma imkanının olduğu bir zaman olduğunu düşünüyorum. Petrol tarafındaki esas gerçekten petrol patladı başlıkta bunun üzerinde. Yani çok çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Arkadaşlar 45-46 yıldır görmediğimiz yükselişlerin ve biliyorsunuz ki bu yükselişler birebir bize aynı anda yansıyor. Yani ben özellikle daha dün Serkan'a söyledim. 55 dolara benzin doldurup yani arabamı 55 dolara dolduruyorken şu anda 72 dolar, 73 dolar harcadım. Bu ilginç bir kalkış yani keyifsiz de tabii ki. Ama bunun sebeplerini biliyoruz şu andaki gelişen olaylarda. Fakat ben artık birazcık daha hani çok fazla genel piyasaların dışında çıkmak istemiyorum ama İran'ın yaptığı teknik ve aynı zamanda baskılama sistemi yaptığı bütün her şeyin planlandığı çok net ve belli. Hürmüz Boğazı kapatılıyor ama nasıl bu adamlar hala kendi ekonomisine hala bu kadar para ayırabiliyorlar konusuna geldiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki Çin denizinde ordu gibi petrol tankerleri çıkartılmış çoktan. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar bu şu anda geçtiğimiz dönem çok kısa mı sürecek, uzun mu sürecek konu birazcık buraya doğuyor. Çünkü dünya petrolündeki yaklaşık %20'si bu bahsettiğimiz Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği için buradaki sorun piyasadaki dolu olarak panik modunu arttırıyor. Panik modu artarken o zaman neden hala aynı zamanda fiyat da etkileyip artıyor? Şimdi teknik perspektife bakarken benim yıllardır Serkan da çok iyi bilir. Teknik analiz yaptığımızda biz haberleri her zaman ikinci planda gelen görüşmeleri ikinci planda tutuyoruz. Ama şu andaki gelişmeler ve son 6 aydır sizlerle yaptığımız yayınlarda bunlar istendiği için de biz bunları aktarıyoruz. Aslında konsept olarak seviye bellidir. Haber geldiği zaman sadece seviyenin test edilmesini hızlandırır. Ben bu şekilde öğrendim, bu şekilde gördüm, bu şekilde kullandım. Şimdi buradaki olayların nasıl birbirini tetikleyebileceği ve nasıl bir formüle çıkarttığımızı söylemek isterim. Burada petrol yükseldiğinde arkadaşlar enflasyon geriler. Yani bu bahsettiğimiz bir günlük olaydan bahsetmiyoruz tabii. Bir günde değişmez bu ama eğer ki petrol kendini tutacaksa ve 100 doların üzerinde şu anda biraz da altındayız ama 100 doların üzerinde devam edecekse o zaman 3-4 ay sonra 170 dolarda görebilirsiniz ve bu çok keyifsiz olur tabii ki. Enflasyon gerilediği zaman ne olduğunu Fed tarafına bakıyoruz. O zaman da faiz indirmesini zorlaşacağını
Faiz indirmesi gerekiyor ama faiz indirmesi zorlaşacak böyle bir enflasyon görürse. Bu yüzden de Fed'in önünde yeni problemler çıkmış bulunmakta. Aynı zamanda arkada bir şey oluyor Serkan. Ben yazıyorum. Ha, el sallanıyor zannettim. Fed'in zaten böyle rahat bir pozisyonu yoktu biliyorsunuz. Bunu da daha önce dile getirdik. Bu savaşla ilgili belli başlı şeyleri sizlerle paylaştık. Onları dile getirdik. Şimdi iyice iki ateş arasında kaldık diyebiliriz. Bizler için de bunları yorumlamak, konuşmak yani arkadaşlar ben hayatta değildim yani. En son petrolün böyle bir hareket gördüğü zaman yaşamıyorduk. Serkan da sanmıyorum. Daha yeni herhalde dünyaya geliyordu. 45-46 yıldan bahsediyoruz. Kanka ben daha yeni doğacaktım. Daha ben annemin karnındaydım diyelim. O yüzden bizler için de bunlar zor tabii ki. Geçtiğimiz yıllar her zaman izlemek, görmek lazım ama önemli konular arasında istihdam verisi, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri ciddi şekilde altında geldi. Yani artı yönlü beklenti varken eksi 92 bin dolar açıklandı arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Demektir ki bu ekonomi yavaşlıyor. Bunu zaten birebir de görebiliyoruz. Burada yaşadığımız için ben bunu çok rahat hissedebiliyorum. Normalde böyle bir veri geldiğinde piyasa şunu der. Hani tamam ya faiz inecek, Fed faiz indirecek. Tamam da enflasyon olursa nasıl indirecek? Petrol böyleyse nasıl olacak? O yüzden belirli bir formülayı tam oturtamıyoruz. Bu arada herkes için böyle. Yani çok fazla net konuşup şak şak bu oldu, şak şak bu çıkar. Böyle bir dünya yok şu anda. Bence de olmamalı zaten. Çünkü bir tarafta ekonomi yavaşlarken diğer tarafta enerji fiyatları enflasyonu yukarı itiyor. Fed'in bu durumunda bizim traderlar yani biz hayatımızı buradan kazanmak üzerine bir plan yaptık ve oluşturduk. Kolay bir zaman olmadığının farkındayız. O yüzden de riskimizi olabildiğince azaltarak belli başlı disiplinli bir şekilde kazancı sağlamaya gidiyoruz ve psikolojimizi bozmadan yani aynı psikolojiye devam etmeye çalışıyoruz disiplinle. Şimdi bu öyle bir durum ki bu zaman içi delta neutral diye bir şey vardır. Bunu şirketler, hedge fundlar çok kullanır. Yani hem long'dur hem short'tur. Riski öyle korumaya çalışıyor. Ben şu anda birçok insan o şekilde olduğunu düşünüyorum. Birçok büyük top trader'ın Serkan bahsetti. Yani top trader'san neden likit oluyorsun kardeşim diye bir sorabilirsiniz. Top trader'sanız da likit olursunuz. Çünkü bu markette o kadar büyük bir şey var ki, ayrım var ki. Yani işte yani MicroStrategy'nin altına fiyatının geldiği yeri biliyorsunuz. Bu adamların ellerindeki istatistikler, bu adamların ellerindeki bilgiler benim ve Serkan'ın bulunduğu toplamda 8 ekranımız vardır. Onların 800 ekranı vardır. Ellerindeki data ama onlar da Bir de ters. 800 de çalışanı vardır ekstradan buna Ya bakan. o da başka bir şey tabii. Aynen yani burada sağ olsun sadece bu yayını açmak için bile gerçekten sadece 3-4 saatlik sırf ön araştırma onun dışında pazar günden başlayan da genel toparlama notlar dolu şeyler yapıyoruz. Elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz ki bu şekilde devam edebilirim sizlerin desteğiyle. Desteklemişken de eğer bizim yorumlarımızı beğeniyorsanız da bir tane kalp butonuna basmayı eksik görmeyin bize. Üçüncü konu olarak kendime yazdığım şeyde dolar endeksi vardı. Dolar endeksi son dönemde arkadaşlar tekrar güçlenmeye başladığını böyle birazcık çıtırlıyor görüyoruz. Son 3 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Şimdi aslında çok fazla oraya girmeden şeyi söylemek istiyorum. Enerji riski var. Jeopolitik risk artık zaten duymadığımız yer yok. Doların ne olacağı soru işareti olarak. Çünkü ben çok fazla orayı denkleştiremediğim için açıkçası birazcık atlamak istiyorum. Ama bunun bize sizin kafanızdaki sorular olabilir. Neden bu kadar fazla insanın bir anda geri çekildiği, korktuğu zaman neler olabildiği ama aynı zamanda nasıl imkanların kaçtığını unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda Serkan sen nasıl düşünüyorsun? Onu da aslında duymak isterim. Yani insanlar gerçekten bu en sonki 60 bin dolar düşüşte gerçekten burada mı likit oldu? Planları programına göre uymadığı için mi? Yoksa gerçekten jeopolitik krizdeki riskler yüzünden mi birazcık daha geri çekiliyor? Çünkü hacimler düşüşünü görüyorum ben yani.
Hacimler düştü fakat balinalar alıyorlar abi. Yani bu bölgeyi topladılar. Yani işte o retail'lar şu an Ben biraz korkuyor. daha retail Zaten olarak söylüyorum. Biraz daha şu anda retail, bizim aha, ekran aynen. karşısında dinleyenler Şimdi için söylüyorum. okey ama hani işte onu anlatıyorum. Yani retailer'lar korkuyor. Yani alamıyorlar. Biz bunu zaten kendi grubumuz içerisinde de birebir yaşıyoruz ne olduğunu. Sorularımızı soruyoruz ve işte hani işte Bitcoin'in buradaki relong hareketini vermemize rağmen sonrasında yaptığımız ankette hocam çekindim alamadım, korktum alamadım pozisyonu gibi oy yüzdesi çok yüksek olan kişiler vardı ve retailer özet olarak korkuyorlar artık. Hani gına geldi. E, onlara gına gelmesi sebebi Bitcoin de değil. Onlara gına gelmesi sebebi altcoin'ler zaten. Hı hı. Yani sadece Bitcoin ve Ethereum trade eden bir topluluk olsa bunlar şey yaparlar. Ne diyeyim hani bu şeyi yaşamazlar. Bu sıkıntı yaşamazlar. En azından hani Doğru. biz bunun bir önlemini öncesinde yaptık. Dedik yani 125 binde Phantom Life'lar yandı. Arkadaşlar artık buralarda balinalar satıyorlar diye uyardık. Tarihleri verdik. Gereken her şeyi yaptık. Sen 97'de fiyatın buradan geri çekilmesinin shortunu verdi ki ben şahsım olarak dinlemedim. İnat ettim. Yine planımı trade ettim. Neyse o konuya geçeyim. Yani özetle hani sadece Bitcoin ve Ethereum olsa hiçbir sorun yok abi. Anladın mı? Hani genel olarak hani herkes parasını kazandı. İşte 1500-1600 ortalamalı Ethereum'lar alındı. Ethereum 5000 dolara kadar çıktı. Oraya kadar mutlaka kar alınmıştır. Mutlaka para kazanılmıştır. Ama altcoin'ler gerekeni vermedi ve herkes altcoin'lerden zengin olmak peşinde. Çünkü manipüle oluyorlar. Twitter'a giriyorlar. İşte bilmem ne George işte diyor ki işte şu 1 dolar Ape işte 1 dolar olacak. CHZ 8 dolar olacak. Şu 10 dolar olacak falan filan. Onlara yatırım yapıyorlar. Yatırım yaptıkları için de para kaybediyorlar. O yüzden de artık dayanamıyorlar açıkçası. O yüzden hani ben retail'ların sıkılmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha oyundan geri çekilmenin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa Bitcoin bana sorarsan işte 15 bin 16 bin dolarlardan aldık. Şükür olsun. 125 bine kadar da çıktı yani Bitcoin. Bence çok da Doğru. güzel İşte parasını kazandırdı. oradaki psikolojik şöyle bir şey düşündüğüm için aslında bunu seninle paylaşmak istedim. Eyvah düşürdüm kalemi. E, Piyasanın biz psikolojisine baktığımız zaman zaten o Fear and Greed Index dediğimiz bu korku ve açgözlülük oranı baktığımız şeyde zaten biliyoruz ki geçtiğimiz 3 haftadır, 4 haftadır, 5 haftadır zaten bunlar var. Fakat bu yapılarda bu kadar fazla korkunun olduğu zamanlarda ne olduğu ile ilgili. Şimdi herkes kaldıraçlı düşündüğü için aslında birazcık daha farklı bakılması lazım. Kaldıraçlı işlem almadığınızı düşünün ve normal spot biriktirdiğinizi düşünün. Nerede ne zaman hareket yapacağınız konusunda bu kadar fazla extreme fear olduğunda benim gördüğüm ve gözlemlediğim şey arkadaşlar ya piyasa yeni bir dip oluşturur ya da son bir kapitülasyon hareketi yapıp ondan sonrasında herkese arkasına baktırır. Bu nedenle piyasanın bu zamanlarında en az etkileşimleri görürsünüz. Ama bir ay sonra ya da 2 hafta sonra bir bakarsınız bir anda herkes soru sormaya başlamış. Herkes bir anda nereye ne zaman girelim demeye başlamış. Bunu birazcık geride bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili Alman bir arkadaşımla onun gönderdiği bir video izledim. Çok da güzel yani mantıklı konuşma. Söyledikleri şey çok büyük bir anket yapılıyor. Yaklaşık olarak 600 bin farklı trader'a bu anket sunuluyor. Tabii ki para karşılığında yapıyor insanlar bunu. Bedava güzel anket olmuyor. O anketin sonucunda sadece %20'lik yani onlar profesyonel traderlar hepsi. Sadece %20-%25'lik bir profesyonel trader korku zamanlarında ve bu kapitülasyon zamanlarında bir şeyler değerlendirebiliyor. Buradan söylemeye çalışacağım şey insanların bezdiği yani piyasanın insanları bezdirdiği dönemler bu ekstrem filmleri gördüğümüz dönemlerdir. Çünkü pozisyonunuzun zararda olduğu imkanı vardır ama bu dönemler aynı zamanda sizlere bahsettiğimiz olarak bu haftayı hatta bugünden itibaren bu ayın çok değerli ve önemli olacağı gelecek olan datalarla ilgili Fed'in kararlarıyla ilgili Trump'ın bir anda pazar günü çıkıp konuşmaları ile ilgili bunlar görülecek diye düşünüyoruz. Bu yüzden de insanların %90'ının tam sonuç alacağı noktada yani tam esas sonuç alabileceğin gerçekten emeğinin karşılığını alabileceğin zamanda bıraktığını gördüğümüz bir piyasa yapısı oluyor ve yine aynı hikayeyi yaşıyoruz.
Bu nedenle vazgeçtiyseniz bile bence emeğinizin karşılığı olarak trade etmiyorsanız bile marketteki grafikleri izlemeniz doğru olacaktır diye düşünüyorum. E, Saatim bana diyor ki Serkan'a söz verme zamanı geldi ama Konuş abi konuş. Şimdi şöyle CPI demiş ki ondan bahsetmek isterim tabii ki. Gerçekten kritik veriler var ve özellikle CPI yani enflasyon verisi çok önemli olacak. Eğer petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyon beklentisinin üzerinde girirse piyasada yeni bir volatilite dalgası görebiliriz ki Vanga dediğimiz bu hafta dediğimiz şey zaten volatilite manipülasyonun olduğu zaman olduğu e, denk geliyor. Biliyorsunuz hemen ardından FED toplantısı geliyor. Piyasa şunun cevabını arayacak arkadaşlar. FED gerçekten faiz indirimine başlayabilecek mi? Başlamak isteyecek mi? Yoksa enerji krizi nedeniyle beklemek zorunda mı kalacak? Beklenmeyeni beklemek olmayacak dediğimiz şey olabileceği zamana girdik mi? Bence öyle. Öyle bir zamandayız gerçekten. O yüzden benim genel yorum olarak söyleyebileceğim ve sonrasında lafı Serkan'a bırakacağım konu. Makro tarafta şu an hiçbir kimse sakin değil. Olamaz da zaten. Yani kimilerinin üzerinden bombalar, füzeler uçuşuyor. Benim direkt tanıdığım yakın arkadaşım, aynı okula gittiğimiz kişi böyle bir korku da yaşıyor. Çalıştığı şirket işe gelmeyin lütfen sığınaklarda kalın diyor. Böyle bir dünyadan geçiyor. Bunlar yaşanırken dediğimiz gibi enerji piyasası çok büyük bir stres altında. Jeopolitik risklerin devam ettiği ve Fed'in gerçekten bence en zor yani 2026 zaten karışık başladı ama en zor zamanında en zor pozisyonda bulunduğunu düşünüyorum. Piyasadaki en büyük fırsatlar genelde tam bu tarz olan karmaşık dönemlerde ortaya çıkar. Benim 2 haftadır bahsetmeye çalıştığım şey bu. Yani belli bir şeye yanılabilirsiniz ama birazcık da hislerin dışında numaraların bizim için rakamların önemi de çok büyük olduğu için teknik perspektifte hangi tarafta olmanız gerektiğini kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Biz burada sadece görüşlerimizi ve eğitim amaçlı olarak size bu bilgileri, yorumları yapıyoruz. Ben hala Bitcoin'in kritik zamanlarda olduğunu ve hiç kimse fark etmezken aslında chart'ın çok da yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum bu arada? Onu da hemen belirteyim. Bir sevdiğim yakın bir arkadaşım Türkiye'de yaşıyor. Ona şey dedim. Bu son zamanlarda bindiğinde, taksiye bindiğinde, oraya buraya gittiğinde, metrobüste olduğunda hiç duyarsan bana söyler misin dedim. Ondan sonra sağa sola da bana son 10 günde bunun analizini söyledi. Abi hiç kimse konuşmuyor. Herkes dedi savaş üzerinde dedi. Ama bu aynı kişi bana çok öncelerinde hani taksiye de bir insan aynı şey konuşuluyor. İşte bu altcoin, Bitcoin, şu bu deniyor. Şu anda hiç konuşulmuyor derken de bu da benim birebir istediğim bir analizin karşılığı. Ha, pardon ben öbür ekran olduğu için seni görmedim şu an. Şeyi soracağım peki. Hani bunu geçen hafta sordum, bu hafta da tekrar edelim diye. Okey, Bitcoin'e bir hareket bekliyoruz. Buna hemfikiriz. Yani buraların bir nihai bir dip olma ihtimali, buralardan fiyatın tepki alıp bir yukarı gitmesi. Peki bu hareketi short squeeze olarak mı bekliyoruz yoksa yeni ATH'lar olarak mı bekliyoruz? Ben buna 2 tane cevap verebilirim. Bence ATH'ı buradaki alacağımız hareket belirleyemez. Bu bir. Teknik olarak bu koşullara uymaz. Fakat düşüşün olduğu yerde yani 60 bin dolara geldiğimiz yerdeki o oyun abi yani beşli dalga bittiyse o zaman evet yeni bir dalga yaratılması için gerçekten de çok daha büyük hareket gelmesi için bir başlangıç olabilir. Bunu konuşup birazcık da yazı tura atmak gibi yapmaktansa fiyatlar geliştikçe bunu konuşmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama seninle de paylaştım. Benim için hala orada bekleyen ve bir kere daha o 60 bin doların psikolojik seviye olarak kaldığını düşündüğüm yani bir kere daha bir kapitülasyon bir harekette bu da tam bu Fed zamanlarında gerçekleşebilir. Bir kere daha oradaki likidasyonu aldıktan sonra 57-56 bin dolarları test ettikten sonra eğer ki hızlı bir şekilde V-shape yaparsa zaten o V-shape recovery abi short squeeze olarak oluyor. Görünüyor. Yani çok hızlı bir şekilde bir günde para kazanıp shortlar eğer kapatmazlarsa ve take profit eğer almazlarsa, kar realize etmezlerse çok rahat bir şekilde stoplanacaklardır diye düşünüyorum. Bunun olduğu senaryoda şu anda son yani
pazar günü akşamından itibaren aldığımız destek yeni bir lower high yaptıktan sonra higher low tekrardan deneme yapacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki 71.000 bölgeleri 70.500 bölgelerinden direnç görmüyorsak o zaman çok da fazla aşağıları göstereceğini sanmıyorum. Ben hala kendimi o planda tutuyorum. Bazen bu arada kaçabiliyor belli imkanlar. O imkanların kaçtığı durumda spot dediğimiz gibi zaten değerlendirdiğimiz bir konsept içindeyiz. Bunun nedenini de anlatmıştık. Çok fazla çift dikiş yapmak istemiyorum ama eğer ki 57.000 dolar bölgelerine istersen bunu grafik üzerinde de gösterebilirim. Tabii. Eğer ki şey açabilirsek Hangisini? TradingView açabilirsen. TradingView'u göndermedin. Onu bir göndermen gerekiyor. Şu anda ikinci kez göndereyim. Şöyle yapayım. Okey, şimdi geliyor. Geldi mi? Verdim yayına. Yani şu anda bu bahsettiğimiz range'in içinde bulunduğumuz, bizim grubumuzun içinde aynı zamanda sizlerin de kullanabildiği, yani buna bir ücret ödemiyorsunuz. Master Degree indikatörümüzden zaten belli olarak bir kalkış yakalandı. İlk reaksiyonda buradaki düşüşteki VWAP'ten gördük. Şimdi arkadaşlar büyük planı konuşacaksak büyük zaman dilimine geçmem lazım. Bu nedenle ben bazı şeyleri artık grafiğimden silmiyorum. Nedeni ise daha sonrasında ne olduğunu soranlar olduğunda unutmayayım diye genelde en fazla saklıyorum. Buradaki bulunduğum konsepti benim az önce sorduğun soruya karşılık olarak benim beklediğim şey açıkçası buradan kalkması değil. Dediğim gibi bir kere daha aşağıyı test edip en azından bu aylık destek olarak 57.556 bölgelerini test edip ondan sonra bir hareketin yapılması daha mantıklı. Fakat şöyle bir şey de var. Bunu birkaç kişiden daha duydum. Bu yüzden eğer bir şey çok fazla konuşuluyorsa, çok fazla yerde görülüyorsa o zaman olmama ihtimalini de her zaman düşünmek lazım. Ama benim perspektifimde buraya gelip burayı temizleyip yani 60.000 doları temizleyip ondan sonrasında kalkışını yapıp esas büyük gösteriyi öyle başlatmasıdır. Dediğim gibi bunun belirlenebilecek 2-3 tane farklı yönü vardı. Bunu da işte sayım olarak 4. yapı kalkıştan 97.000 dolar bölgesinden sonrasında bitip buranın kapatılmasıydı. Ve buradaki yapıyı en azından WXY olarak buradaki aşağı bölgeyi alıp likidasyon aldıktan sonrasında yukarı bir kalkış verip tekrardan test etmesi üzerine olacaktır. Şöyle bir şey var. Ethereum'da gördüğüm ve Bitcoin'de sonrasında teyitini yaptım. Hani bunların hepsini kapatırsam buradaki yapı eğer ki gücü gösterir ve 78.000 doları zaten böyle bir kırışa giderse buraya gelmek zorunda değil sonuç olarak 62.000 63.000'den de bu yapı gerçekleşebilir. Bu hareketler artık çok hızlı gerçekleşmesi lazım. Şu anda bir akümülasyon bölgesinde belli bir mini range içindeyiz. Bunun olduğu yerde de önemli hafta olduğu için ben açıkçası birazcık daha imkan vereceğim. Eğer ki düşündüğüm gibi aşağıda bir likidasyon alımı yapılmazsa o zaman belki geç de olsa birazcık geç de atlıyor olsam yüzdelik oran beni kurtaracağı için biraz da geç girebilirim pozisyona kendi açımdan. Çok fazla istekli miyim? Değilim. Çünkü daha önce de sabırlı beklediğim için çok daha güzel imkanlar yakaladım. En kötü derim ki spotta değerlendirdiğim imkanı kullanıyorum. Bunun üzerine de gidiyorum. Yeni bir all time high için konuşmak çok zor. Bu kesinlikle yani çok fazla konuşulması gereken faktör var. Ama birinci yani bu haftanın itibariyle ilgili eğer ki buraları gözümüzü diktiğimiz bölgeleri alabilirsek ben kalkış için mantıklı olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz 2 haftadır da zaten aslında düşüşleri pozitif değerlendiriyorum. Birazcık daha bullish bir döneme girmemiz gerektiğini düşündüğüm için diyorum. Bu arada benim yayınımda bir sıkıntı var Serkan. Senin yayında sorun var mı? Yok, hiçbir sorun yok abi, şu anda gayet net. Öyle mi? O zaman herkes Hı-hı. netse sıkıntı yok. Ben birazcık fazla konuştum galiba yine. O yüzden istersen sana da geçebiliriz ve yani terminal tarafına geçecektim ama onu zaten sen göstereceğin için. Abi istiyorsan o tarafa da geçebilirsin. Öyle mi? Sadece bir tek Bitcoin'e devam etmeyelim. Hani direkt Bitcoin'den Tabii. başlamayalım.
Bir S&P'den bence bir bahsedelim. S&P Tamam. hareketinden bir bahsedelim. Ne oldu ne bitti. Bir globali de çözelim. Şimdi arkadaşlar yani geçen hafta da söyledik. Hani ben S&P'nin 6.900'ün üzerinde en az böyle işte 12 saatlik günlük kapanışlar yaparsa fiyatın hani pozitife döneceğini ama buranın altı buraya kıramazsa geçen haftaki yayında söylemiştim. Piyasanın geri çekileceğini, S&P'nin geri çekileceğini söylemiştim. Hatta bunu da trader'inde aldım. Hı hı. Hatta dün gece işte 6.600'lere kadar 6.588 6.600'lere kadar piyasa geri çekildi. Nasdaq'ta beklediğimiz Nasdaq 100'ü biz birazcık daha takip ediyoruz vadeli işlemler tarafında. 24.000, 23.984, 24.000 bölgesi tepki almasını beklediğimiz noktalardan bir tanesiydi. Dün geceki hareketli açılışla beraber orada ufak da olsa bir hareketini aldı. Oradan fiyat tepkisini aldı. Yukarı doğru gitti. Ama artık şu anda Nasdaq'ın 24.750'nin üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyorum. S&P'nin de 6.815'in üzerinde en az 4 saatlik hatta günlük kapanışlar yapmasını ben şahsen olarak bekliyorum. Senin var mı burada eklemek istediğin bir şey Evren? Daha önceki benim kurguladığım şeyde şöyle bir şey sorun oldu benim için. Ben açıkçası şeyde de S&P yani US 500'e de 7.040-7.050'leri bir kere daha test edilip ondan sonrasında daha sert düşmesini bekliyorum. Ancak benim yıllardır kullandığım bir volüm profili var ve volüm profili üzerine çok güzel stratejiler çıkabiliyor. Tam bunun alarmının çaldığı zamanlarda sağ olsun Serkan diye bir ortak arkadaşım var. O birazcık şey yaptı. Dedik yani tamam ama yani sen onu bekliyorsun da burada dedi vaha geldi. Benim alarmım çaldı. Dedim o zaman senin alarmı çaldıysa bakmak lazım. Öyle bir güzel iyiliği olmuş oldu bana. Teşekkür ederim o yüzden. Şimdi arkadaşlar bazen dediğimiz gibi fiyatın yapılanması ve teknik perspektifteki beklediğimiz şey gerçekleşmiyorsa arada çok küçük bir oran var zaten. Bu risk almak bu zamanlarda gerekiyor. Eğer onu alıyorsanız da karşılığında böyle ödüllenebiliyorsunuz. Şimdi benim grafiğimde çizdiğim yapıda beklediğim bölgelere gelmek üzereyiz. Yani benim birinci hedefim 6.600 bölgesi, ikincisi de 6.400'dü. Açıkçası yani bu bahsettiğim düşün birinci ayağı olarak diye gösteriyor söylediğimiz şey. Ve şu anda da eğer ki buralara zorlanırsa büyük ihtimalle bu hafta içinde 6.400 bölgeleri aynı zamanda haftalık destek olacaktır ve kendini gösterecektir. Burayı eğer destekledi ve yukarı kalkıyorsa o zaman da 6.850'yi kırması gerekir. Kesinlikle. Şimdi Petrolden bir de bahsedelim abi. Petrolde benim beklediğim normalde bir hareket vardı. Yani benim hatta daha önceki yayınlarda söylediğim Mayıs'a kadar normalde petrolün kalkmaması gerekiyordu. Benim analizlerime göre, tarihsel analizlerime göre Mart ayında yani 2 ay öncesinde piyasa kalktı. Fakat gene de şunu söylüyor hani yayının başında söylediğim gibi yani bu kalkış gerçekçi bir kalkış değil, manipülatif bir kalkış. Yani okey kalkacak, okey kalktı, manipülatif bir kalkış ama bu fiyatın tekrardan geri çekilmesi lazım. Yani söylemek istediğim konu birazcık daha bu. Yani okey, yani bu kalkışı kaçırdık, bunu değerlendiremedik ya da zamansal olarak değerlendiremedik ama bu kalkışın tabii ki de manipülatif dediğimiz savaştan dolayı çıktı. Savaşı o tarihlerde savaş gelebileceğini öngöremezsin. O tarihlerde ne olacağını bilemezsin. Okey böyle bir hani jeopolitik bir olay oldu. Petrol çok yükseldi. Hatta bizim burada beklediğimiz evrenle beraber benim en azından evreni katmamı gerekiyor. Benim şurası bir support bölgesiydi. Bu bölgede fiyat akümülesini oldu. Ben şu trendline'ın kırılmasını Mayıs'a kadar açıkçası beklemiyordum. Jeopolitik olaylarla beraber burası kalktı. Okey burada kalktı. Ve çok sert bir şekilde kalktı. Bu fiyat nereden geri çekilir? Bu fiyat nereden reddiyebilir analizini yaptığımda oturdum ilk başta Ichimoku'daki hedeflenmeleri buldum. Hedeflenmeler neresiymiş? Yani artık 65 bölgesini kırdıktan sonra bana Ichimoku bir hedeflenme veriyor. Bu hedeflenmelerin içerisinde önümde 91.60 birinci hedeflenmesiydi.
İkinci hedeflenmesi 104.8'di. Üçüncü hedeflenmesi 108'di. Zaten 120'ye kadar bugün bu hareketi gördük. Sonrasında bir de buna fib olarak baktım. Yani buradaki kalkışın bize fiyatın tek profit bölgelerini değerlendirdim ve tek profit bölgelerinde 117.96 bana burası 60 bölgelerinden, 65 bölgelerinden oyuna girenlerin kar alacağı nokta olduğu olarak işaretledi. Peki süper dedim. Bu da cepte. O zaman dedim bunun bir de hayır hayından aşağıya bir fib çizdiğimde bunun reshort hareketi neresi diye baktım. Orası da 115.4 çıktı. İki tane kilit nokta buldum. İki tane olan kritik bölge neresiymiş? 115.40 ile 117.96 bölgesi ortak küme olarak benim karşıma çıktı. Sonrasında baktım, dün gece ayaktaydım bu hareketler gerçekleştiğinde, marketler açıldığında. Bu bölgeden de shortumu aldım. Halen daha şu anda pozisyonumu taşıyorum. Bunu kanal içerisinde paylaşmadım. Bunu dışarısıyla paylaşmadım. Çünkü sonuçta zor bir trade'ti. Bir de zaten herkesin böyle korktuğu Herkes dönemde ilgilendiği bir şey değil zaten o kadar da. İlgilenmesi tabii o öyle, orası öyle ama hani yani bunu kanal içerisinde paylaşsam da zaten alabilecek kişi azdı. Zaten normal sadece Bitcoin'i longlattıramazken petrolü nasıl shortlatırım diye düşündüğüm için bununla alakalı herhangi bir bilgi vermedim. Ama sonuçta hani benim çalışma matematiğimi birazcık daha sizlere petrol tarafında anlatmak istedim. Sen eklemek istediğin bir şey var mı burayla alakalı? Benim için önemli bölge 115.26 idi. O da aylık bir dirençtir. O yüzden aslında benim için önemliydi o bölge. Ve tam da o bölgeye geldiğinde ben çok şaşırdım. Ben uzun zamandır böyle bir şey böyle bir hareket görmemiştim. O yüzden ilk defa da şunu dürüstçe söyleyebilirim. İnanın benim elim gitmedi yani petrolde bir trade almaya. Normalde böyle de olmaz ama çok şaşırdım. Yani bu kadar hızlı bahsettiğimiz petrolün bir de yansımasını yani görüyorsunuz. Şöyle şunu ekleyebilirim. Bulunduğumuz bölge yani 91 bölgesi, biliyorsunuz ki marketler kendilerini gap olarak açtıklarında genelde bir gap'i kapatırlar. Ve eğer 4 saatlik bakarsan da şu anda o gap'in kapandığı bölgedeyiz. Buranın önemi var. Neden? Burası eğer ki haftalık direnç şu anda desteğe dönüşüyorsa o zaman buradan kalkış büyük ihtimalle devam eder. Dikkat edilmesi gereken, perspektif olarak bakılması gereken yerde de hani bu gap kapandı. Bunun altında da bir bölge vardı. O da 81-82 dolar bölgesi. Benim için önemli olan iki yer buydu. Benim açımdan yani petrolde değerlendirmenin dışında birazcık daha gümüş tarafında daha kolay trade'lerin olduğunu düşündüğüm için gümüş tarafında ben ilerledim. Bu nedenle de daha öncesinde yaptığımız planda, yani Şubat'ın 5'inde konuşmuştuk. Pardon, Şubat'ın 5'i değildi. Şubat'ın 1'inde ya da 2'sinde yaptığımız yayında 100 dolarlara kadar bir kalkış bekliyordum 64-65'ten. Bu 96-97'ye kadar geldi. Ben de şımarıklık yapmak istemedim açıkçası. Açgözlük yapmak istemedim. Pozisyonumu 95 bölgeli, 94 bölgelerinde belli bölümünü kırparak belli bir short trade aldım. Yine tamamen teknik analiz üzerinde 92 bölgesinden 78 bölgesine kadar da bir avantaj sağladı bu. Her zaman arkasından koşmak mantıklı değil. Bunu arkadaşlarımızla sürekli biz bahsediyoruz. Bazı hareketleri kaçırabiliyoruz. Kaçırmalıyız da. Öyle olması gerekiyorsa. Çok fazla terste kalma oranı olmayacak bir durumdaydı. Benim için avantajlı oldu diyebilirim bu hafta. Ama Bitcoin üzerinde herhangi bir kaldıraçlı trade olarak bir long trade almadım. Yalan yok. Yani benim longum vardı. 63.000 bölgesinde vardı. 74'teki short. Hem orada pozisyonumu kapattım. Aldığım longu. Hem de oradan hedge shortum vardı. Orada da shortum da halen daha şu anda 74 bölgesindeki shortum benim de devam ediyor Bitcoin tarafında. Bu arada hafta içerisinde neler yaptık? Hani en azından kendi tarafından bahsedeyim. S&P'yi shortladık. Dün gümüşü shortladık. Ethereum'a bu hafta itibariyle yükselişe geçer diye düşündüğüm için bir opsiyon trade aldık. Bunu grup içerisinde paylaştım bu arada Ethereum'u. Bitcoin için dediğim gibi biraz daha, hatta onu da grafikte size gösterdim, birazcık gülün.
Şöyle bir oyun planım vardı. Bir saniye. Şu an neredeyim? Doğru yerde miyim? Şurası. Bir saniye. Şunları kapatayım. Aynen burası. Hatta bunu 60 dakikada alayım. Şimdi benim oyun planım birazcık daha şunu söylüyordu. Okey, bu fiyat buradaki geri çekilmenin tek profit 2 bölgesiydi. Buradan tepkisini aldı. Zaten burayı hafta sonu değerlendik. Buradan %2'mizi aldık. Hafta sonu cep harçlığımızı scalp olarak çıkarttık. Sonrasında fiyat artık buradaki 66.548'i kaybedince benim oyun planım, okey burası Previous Week Volume Area Low bölgesi. Ama benim oyun planımda en azından bir 65.108'e kadar geri çekilmesi vardı. Fiyat 65.600'den yani Previous Week Volume Area Low bölgesinden desteğini aldı ve buradan %6'ya yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani bir 0.68 daha geri çekilse oyuna dahil olacağım. Geri çekilmedi. Beklediğim hareket birazcık daha oydu. Ama en azından bunun da yani yayının başında tekrardan söylediğim gibi bunun da bir manipülatif bir hareket olduğunu en azından Ichimoku tarafında görebiliyordum. Tekrar hani bunun sağlıklı bir yükseliş değildi. Yani bu kalkış aslında bakarsanız S&P'nin Amerika'nın açılmasıyla beraber oradaki gap'le beraber yukarı çıkan bir Bitcoin hareketini birazcık daha izledik. Short squeeze oldu diye açıkçası ben şu anda düşünüyorum. Oldu ya, istediğimiz veriyi ve istediğimiz şeyi vermedi. Buradan yükselişine devam edeceğini söyledi. En azından veriler bize bu şekilde söylediğinde oyuna artık nereden dahil olabiliriz? Çünkü 9 Mart haftası başladı. Sonrasında biliyorsunuz Bitcoin'in kendi tarihleri de var. 17, 20, 23 Mart'ta galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Onun da tarihleri. Bir saniye hemen bir kontrol edelim. Aynen. Şurası. 17, 20, 23 Mart. Hatta bununla ilgili size tweet atmıştım. Yani Bitcoin'in vangasıyla beraber Ethereum'un 9-16 Mart haftasındaki vangası birleşiyor. Bu tarihlerde bir hareket açıkçası bekliyorum. Bana ne yönde diye mutlaka soracaksınızdır. Ne tarafa gitmesini bekliyorsunuz diye soracaksınızdır. Ben de size şunu söyleyebilirim. Yani 3. Dünya Savaşı çıkmayacaksa ben en azından buradan bir tepki yükselişi olmasını açıkçası bekliyorum. Yani bana bu tarih buradan yıkılacağının tarihinin, çünkü biliyorsunuz hani Vanga tarafı birazcık daha bizim için şu anlama geliyor. Bu tarihlerde ekran başında ol. Buralarda artık hani ya pozitiflik ya negatifliği göreceğiz. Şu anki görüntü pozitif ama hani işte dediğim gibi çok büyük bir jeopolitik bir olay olmayacaksa fiyatın buradan yani bu haftadan itibaren Ethereum'un yukarı gitmesini planladım ve trade'lerimi de ona göre almaya çalışıyorum. Normalde hatta bunu kanal içerisinde söyledim. Vanga tarihlerinde yani bu 9 Mart'la 16 Mart haftasında şuradaki gibi bir hareket beklerim. Yani o gün, o hafta bir şey olur, bir lokal dibini bulur. Lokal dibini bulduktan sonra da fiyat yukarı kalkar. Mesela bir önceki tarihimizde 17 Kasım haftasında %31'lik bir kalkış oldu. Bunu beğenmeyenler de olmuş. %31'i beğenmeyenler de olmuş. Laf çakanlar da olmuş. İşte buradaki tarihi bildi. %30 yükselince bu mükemmelmiş dedi. Öyle diyenler de var. Canları sağ olsun. Ama bunu da tekrardan istiyorsa böyle şöyle bir baksın buradaki kalkışı da tarihi olarak. Ona da buradan selamımız olsun. Mutlaka izliyordur. Madem beni manipüle etmeyi seviyor, bana laf söylemeyi seviyor. Bunu da alsın. İstiyorsa böyle çerçevelesin. Evine istediği yere asabilir. Ama dediğim gibi hani buradaki şimdi burada bir lokal dibi bulup %33'lük kalktı. Ama buradaki harekette farkındaysanız tamamıyla o tarihlerle beraber kalkışlar geldi. Yani illa da o haftasında lokal dibi verecek gibi bir durumda yok. O yüzden birazcık daha işte dediğim gibi oyuna nereden girebilirim? Fiyat hareketleri şu anda bana neyi gösterecek? Birazcık da bunun planlaması içerisindeyim diyebilirim. Tarihsel olarak baktığımız analizde. Sen eklemek istediğin bir şey var galiba Evren. Yo, düşünüyorum. Sen bittikten sonra konuşurum. Okey. Peki ona da şöyle bakalım. Bu arada bu gördüğünüz bir indikatör. Bu indikatör neyin olduğunu sorarsanız hemen size onu ufaktan anlatayım. Bundan sonra şöyle bir şey geliştirdim. Terminal içerisindeki olan kullanıcılarımız şöyle bir şey sahip olacaklar. Sonuçta onlara biz bir MPOC, Privacy Week, MPOC'leri, privacy modları, bunların bütün datalarını veriyoruz. Orada bir tane bir butona basacaklar ve o butonla beraber
bir PineScript kodu oluşacak otomatik olarak ve bunu TradingView chartlarında görebilecekler. İşte burada yani datayı otomatik olarak server'dan almış olacaksınız. Sonrasında da buradaki oluşturulan yeni bir PineScript kodunu yapıştırdığınızda, TradingView'unuza yapıştırdığınızda orada ne görüyorsanız bu tarafta da göreceksiniz. Yani mesela burada Previous Week verilerini açtığında ekranda Previous Week datalarını, Previous Day datalarını, Previous Month datalarını şu anda geliştirme aşamasında olduğu için, yayında olduğumuz için bir de sağ olsun Allah razı olsun çalışmadı mı? Yok pardon. Bitcoin yapıyorum. Çok pardon. Böyle çalışıyor pardon. Previous Week'i açtım. Aynen okey. Ethereum'dayım çünkü. Ethereum'un Previous Week'ini açtığımda direkt çok net bir şekilde bu alandaki Previous Week Volume Area Low şu anda hatta Ethereum Previous Week bir önceki haftanın VWAP'inden red yemiş. POC'sini, Volume Area High'ını ve High'ını görebiliyorsunuz. Yani istediğiniz bütün dataları açıkçası buradan göreceksiniz. Hatta bir MPOC'lere bakalım. MPOC'ler var mıymış? Onları da bir takip edelim. Beni mutlu eden datayı beni mutlu eden ve en sevdiğim indikatör budur. Yani bu şöyle bir şey var bu arada Serkan. Bu arada hani geçen gün bana gelen soru üzerinden senin söylediğin şu an anlattığın şeyle bağdaştırmak gerekirse tabii herkes aynı terimlere alışkın değil ama arkadaşlar bu previous monthly, previous week dediğimiz şeyler geçtiğimiz monthly olan geçtiğimiz ayın datası. Week dediğimiz geçtiğimiz hafta, day dediğimiz geçtiğimiz günün volüm areaları ile ilgili ve aynı zamanda naked point of control'lere ilgili birleştirdiğiniz zaman çok daha teyitli trade'ler alabileceğiniz bir yapı. Normalde biz bunu farklı sistemler üzerinden görüyorduk ama Serkan böyle bir çözüm buldu ve ben dün sanırım 2 gündür ben bunu izlemedeyim. Çok da güzel sonuçlar vereceğini biliyorum. Şu anda sadece Bitcoin ve Ethereum üzerinde de bunun değerini... Amaç birazcık da çünkü şimdi terminalde birçok datayı veriyoruz, gösteriyoruz. Süper. Yani bu işin güzel tarafı. Ama yani sen ben gibi profesyonel traderlar birazcık da orada datayı görüyoruz. Burada bu dataların olduğunu biliyoruz ama işin profesyonel çalışmasını TradingView'da yaptığımız için ve biz biliyorsunuz yani normalde geçmiş yayınlarımızı bilirsiniz. Hatta size göstereyim bir tane örnek olarak. Benim her haftanın hatta ayların çalışmaları vardır. İşte short trap'leri buraya işlerim, long trap'leri buraya eklerim, volüm profillerimi buraya eklerim, ay key level'larımı tek tek çıkarırım. Yani bizim evrenle her pazar günü hani oturup saat yani bir iki saatte benim birazcık daha fazla zamanım alıyor. İşte burada MPOC'leri burada grafiğimize işliyorduk gibi böyle datalarımız vardı ve bayağı bir zamanımızı alıyordu. Sonrasında ben de şöyle bir çözüm buldum. Tamam bu veriler var elimizde. Ben bunu bir şekilde TradingView'a geçiriyor olmam lazım. Bunun da çözümünü orada bir tane bir kod oluşturarak hatta onu da size şöyle ekranda göstereyim. Şurada hemen sağ tarafta bir Pine kodu var. Yani bu PineScript kodunu oluşturduğumuz bir kısa yol var. Buradaki Pine'e bastığımızda şu anda kodu oluşturdu. İçerideki bütün datayı aldı. Ondan sonra bunu gelip PineScript yapıştırıyorum ve her şey benim önüme PineScript oluyor. Yani TradingView'da bütün datalar indikatör olarak karşıma çıkıyor. Güzel bir sistem oldu. Güzel bir matematik oldu. Benim açımdan açıkçası teşekkür ederim. Güzel bir fikir oldu. Bakalım inşallah işimize yarar. Evet abi. Ethereum'dan çok özelim. Araya giriyorum. Evet. Ethereum'dan şöyle bir şey söyleyeceğim size. Sen istiyorsan söyle ama ben ararken. Yok ben Ethereum'da diyecektim. Orada analizi var mı diye söyledi de. Geçtiğimiz hafta Ethereum'dan değişen hiçbir şey olmadı bence. Yani 1930 bölgesiyle 2090 bölgesi arasındaki range'in trade edebiliyorsam o bölge bence hala aktif. Bir değişen bir şey yok. Ben hala 2090'ın direnç olduğu yani 2100 diyelim isterseniz. O bölgenin hala direnç olduğunu ve bu şekilde bu yani akümülasyonda olduğunu ama eğer ki 56-58 bölgesi yani bir kapitülasyon bir kere daha yaşanacaksa o zaman Ethereum'un ona oranla geleceği yerde ortalama olarak $1600'la
$1580, $1550 arası olacaktır. O bahsettiğim düşüş yaşanıp eğer fırlama gerçekleşecekse onun hedefi de yüksek olacaktır. Bitcoin'de bununla ilgili bir şey gördüm. Şimdi yazdığım notlarda. Yine aynı şeyi söylüyorum. Eğer ki o 56-58 bin dolar bölgesini test edeceksek onun benim için değeri, az önce hani dedim ya, çok zor konuşması ama bence konuşulabilir, söylenebilir. Onun benim için değeri ortalama olarak 94 bin dolar olacaktır. Bu çok yüksek bir rakam. İddialı da bir terim. Çünkü %50-%60'ın üzerinde bir şeyden bahsediyoruz. Öncesi tabii ki dirençleri var vesairesi var ama hani o trade'in şimdiden bakılıp olabilme ihtimalini yarattığım Elliott yapısına baktığım zaman onun bana göstereceği ve gideceği yok. O yönde olur. Çünkü belli bir hareket bittiğini düşündüğümüz için ne kadar hızlı olur onu bilemem tabii ki. Ethereum'da da buna benzer bir şey söylemem gerekiyorsa dediğim gibi 1580'ler 1600 liraya düşersek oradan da onu satacağım bölge 3400 falan filan olur. Yani bunları söylemesi kolay. Hocam görürüz inşallah yaşarız demek gerekiyor büyük ihtimalle. Ama bakalım, izleyip göreceğiz. Umarım yanılmayız yani. Ne diyeyim ki? Ben bu şekilde trade ediyorum ve bunun üzerinde şu anda duruyorum. Her zaman disiplinliyim. Hiçbir zaman fiyat %5 arttı diye aman aman arkasından koşma gibi bir şey söz konusu yok. Umarım sizler de bu şekilde davranırsınız. Yani 3 günde olacak işler değil bunlar tabii ki ama 55 bin doların altına kapatmadığımız dünyada haftalık olarak benim için 3. haftaya giriyorum. Hala buluş diyorum. Yapacak bir şey yok. Beraber canlı yayında şöyle bir analiz yapalım mı Evren? Hı. Şimdi bunu biz daha önce çalışmadık. Şu an böyle spontane her şey oluyor. Bende var bu arada. İstiyorsan analiz ama beraber yapabiliriz. Terminal üzerinden Tamam. Göstereceğim. Şu whale durumlarını göstermek istiyorum birazcık daha. Yani şöyle bir durum oluştu arkadaşlar. Hani Evren'le konuşuyorum ve siz de hani bu şekilde dinleyin. Abi şimdi bu fiyat okey, bu 80 binde şurada bizim bir Phantom Lights'larımız yandı. Tamam mı? Şu 80 bin bölgesinde. Hatta şu an 4 saatlik baktığım için galiba oldu. Okey, tamam, şurada Phantom Lights'larımız yandı. Bizi 97'ye kadar götürdü abi. Tamam. 97'ye kadar götürdüğünde bizim gene burada 62K ile 64K bölgesinde büyük bir whale zone bölgemiz vardı, hatırlıyorsun. Değil mi? Şurası Balina bölgesi. balina bölgesiydi. Balinaların olduğu bölgeydi. Bu bölge bizim önümüzde data olarak vardı. Okey, biz 97'den fiyat geri çekildi. Buradaki balina pozisyonları kaybetti ve altındaki tekrardan balina pozisyonlarına kadar fiyat geri çekildi. Şu bölge, şuradaki 2042 milyon 2 milyar 42 milyon dolarlık pozisyonun o anda hani olmadığını düşünün, tamam mı? Fiyat okey, buraya geldi. Buraya ufak bir SFP yaptı. Burada bir long bölgesi vardı. 2 milyar dolarlık. Sonrasında burada 2 milyar 142 milyonluk bir short bölgesi vardı. Shortlar çünkü trap olmuştu. Fiyat bu bölgede yukarı gitti. Tekrardan 63.500 bölgesini test etti. Zaten buralarda oyuna girmiştik. Buradan da şimdi şu anda burası erimiş ama 74 bölgesiydi burası. 74 ile 72 bin bölgesi yanlış hatırlamıyorsam. Şeylerde var. Size gönderdiğim terminal kullanıcılarına attığım raporda var. 72-74 bölgesinde gene bir long trap'lerin olduğu bir alan vardı. Buradan da reddini yedi. Bu bölgeden de reddini yedi. Sonrasında tekrardan fiyat geri çekildi. Fakat geri çekilirken abi tam bu 74 hareketini yaptığında buradaki 2 milyar 142 milyon dolarlık olan shortların %44'ü oyundan silindi abi. Buradaki bölgeden hatta bunun tweetini de attım. Burada para el değiştirdi. 74 bölgesi tamamıyla kapandı. 72-74 bölgesi tamamıyla kapandı. Şu anda 72-150 ile 70.518 bölgesinde de 2 milyar dolarlık long pozisyon vardı. Çünkü burada bir kırıldığını düşündüler. Burada pozisyonlara yükselttiler. Fakat tekrardan burayı kaybetmesiyle burada da bir %35'lik geri çekilme oldu ve burada da gene bir para el değiştirdi. Yaklaşık galiba 2 milyar dolardan fazla
burada market maker istediğini aldı. Sadece bu alanda. 2 yıldır duran bu pozisyonlar, 2 yıldan fazla burada duran bu pozisyonları sadece 30 günde 2 milyar dolarını kendi cebine soktu diye adlandırıyorum. Hani işin easy tarafıyla anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada bir delta var. Bunu seninle konuşmuştuk. Burada bir delta var. Şimdi burada trap olan kişi, bana sorarsan birazcık daha gene şu anda shortçular şu an çok az çoğaldı. Şeye göre, longçulara göre yani ortalama hani böyle bir senaryo varmış gibi duruyor. Okey, burada longlar trap oldu. Burada şu anda shortlar trap oldu. Pardon, shortlar doğru dediğim gibi trap oldu. Burada sadece para kazanan 62 bin bölgesindeki 62-63 bin 500 bölgesindeki longçular var. Pozisyonun yani buradaki range içerisinde toplamda şu andan bahsediyorum. 1.700, 1.800, 2.800, 3, 4, 5 milyar, 5,5 milyar dolarlık şu anda range içerisinde bir büyük balinanın toplandığı bir yer var. Ve şunu da biliyoruz ki balinalar bu bölgeleri toplamaya başladılar. Buraları topluyorlar. Şimdi burayı toplarken de bu bölgeyi toplarken de burayı toplamışlardı, bu bölgede alım yapmışlardı. Bir de şimdi bu bölgede alım yapıyorlar. Fiyatın şimdi sadece bu haritaya bakarak ben bu 60 bin bölgesinin belki en fazla SFP yaparak senin dediği gibi 58 bin bölgesini kaybetmeden tekrardan şuradaki 88 bin 89 bin bölgesine kadar açıkçası gitmesini bekliyorum. Yani senin de söylediğin gibi 94 değil mi galiba 94 bölgesini bekliyordum. Bu bölgeye kadar gitmesini bekliyorum. Yani en azından elimdeki analiz, baktığım data bana bu birazcık daha bunun olmasının çok daha yüksek olduğunu söylüyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bulunduğumuz 62-68 bin dolar bölgesi kendi başına balinaların da aslında şu anda kapıştığı birazcık da long ve short olarak. Çünkü bunlar arkadaşlar spot ya da işte şey olarak diye düşünmeyin. Bunlar büyük oyuncuların gerçekten kendi perspektiflerine göre koydukları miktarlar, çok da yüksek rakamlar. Ama burada da bir savaşın olduğunu yani şey görebiliyoruz. Gerçek dünyada olduğu gibi burada da bir yukarı aşağı savaş görülüyor. Onlar da yanılıyor. Onlar da tersi düşebilir ama buradaki yapmaya çalıştığımız şey burada perspektif olarak bize ne katabilir, ne kadarlık bir alanımız var, nereden sonra garanti. Yani baktığın zaman Serkan 72 bin doların üzerinde bile bir harekete giriş yapabilsen bahsettiğimiz rakamlar 88'e kadar giderken çok büyük paralar kazanıyorsunuz. Yani bu gerçekleşsin de arkasından bakalım, sorun değil. Nereden bütün keskin %40 yani oranı. çok büyük yani rakam olarak çok yüksek. Gerçekten tabii ki ben çok yakından takip ediyorum. Özellikle hem Orta Doğu'daki haberleri hem de Amerika'daki gelişmeleri. Burada bazı gelişmeler var. Çok fazla o konulara girmek istemiyorum ama elimizden geldiğince aktarmaya ve piyasa yönünde ne olabileceğiyle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar biz de şunun farkındayız. Fiyatın nerelere geldiğini, ne kadardır kötü göründüğünü, hoş olmadığının bunu biz de farkındayız. Yani çok daha yukarılardan dönmesi gerekirken böyle bir manipülasyonla karşılaşıp bunu yaşadık. Fakat yılmak dediğimiz yer benim mesela yılacağım ve bırakacağım yani long olarak bakmak istemeyeceğim bölge dediğim gibi 55 bin doların altına gidiyor kapatıyorsak oraya kadar bu arada para da kaybedeceğim. O da var. Çünkü benim ortalamam 64 bin dolar spotta. 68 ve 60 bin ortalaması olarak diye düşünün. Ama daha önce yaşadığımız şeyleri, duyguları kapatarak yapabiliyorsak, gerçekleştirebiliyorsak onun üzerine çalışacağız. Umarım da yanılmayız ve şans bizden yana olur. Sizden yana olur. Demek istedim. Benim çok daha fazla katacağım bir şey yok Serkan. Açıkçası söylediğimiz şey az önce bahsettiğim konuda yani whale'ları sadece şey zannedilmesini istiyorum. Sadece biz buradaki gördüğümüz alım ve satımlara göre de plan yapmıyoruz. Bu sadece planımıza teyit olarak katabileceğimiz ve bazen gözümüzün karardığı yerde bize bir ışık yakabilecek bir imkan olarak çıkıyor. Ama sadece bulunduğumuz biz kısa zaman içinde de trade ediyoruz. Kısa zaman içinde bile belli başlı traplerle geçtiğimiz haftanın
naked point of control dediğimiz önemli bölgelerinden de çok da güzel trade'ler yaşanabiliyor. Umarım sizler de bunları görüyorsunuzdur. Eğer sorularınız varsa şimdi sorularınızı yanıtlamak için çok güzel bir zaman ama çok fazla soru görmediğim için de yayında bitirebiliriz yani. Senin var mı Serkan eklemek istediğin bir şey? Keyifler nasıl? İyi misin? Öyle sorayım. Benim Geri kalan şey biliyorum. keyfim yerinde ya. Çok sıkıntı yok. Birazcık sıkıldım tabii. Herkesin sıkıldığı gibi. Bazen ekranda bakmak bile istemiyorum. Mesela dün onlardan bir tanesiydi. Her şey önümdeydi. Ama ben çok fazla tehdit etmek istemedim açıkçası. O bıkkınlık hoş bir şey değil. Çünkü sonuç olarak işimiz bu ve haftaya başlangıcımız daha enerjik ve dik olmalı. Ama pazartesi uyandığımda açıkçası bütün o dünkü sıkıldığım şeyin hepsi gitmişti. Güzel. Bu kadar fazla önümdeki datayı biliyor olmak çok büyük avantaj oldu gerçekten. Yani en sonki indikatörde benim için kimse kullanmasa bile benim için çok değerli. Ben de bu kadar. Eyvallah abi. Notlarıma bakıyorum. İşte bu balina hareketleriyle alakalı bahsettiğim 72-74K'da 1 milyar dolar direkt silinmiş. 1.06 milyar dolar piyasadan silinmiş. Bu hareket salı günü 60-62K bölgedeki long bölgesi 2 milyar dolardan 1.72'ye yani %14.9'u kapanmış. Şeyde de short tarafında da 2.14 62-64K'daki bölgede Cuma günü abi %44'ünü kapatmışlar. Bu güzel bir veri. Yani Cuma günü zaten bu Cuma günü ne vardı abi? Aslına bakarsan Cuma günü önemli bir veri vardı ve burada korktukları için %44'ünü %45 neredeyse %44.9'unu pozisyonlarını kapatmışlar. En azından bunu görmüş oluyoruz. Bunu bilmiş oluyoruz. Elimizde böyle bir veri var. Ve bana sorarsan bunlar çok çok değerli veriler. Önümüzdeki hafta çarşamba günü gene arkadaşlar çok değerli şey var. Haftanın önemli verisi CPI. Çarşamba günü 11 Mart'ta buna aslında bu hafta içi belki bir yayın daha yapabiliriz eğer gördüğümüz kötü bir durum olursa. Tabii. Perşembe günü PPI var. Buradaki petrol etkisi belki burada birazcık daha şey yapabiliriz, görebiliriz. Sonrasında böyle işaretlediğim önemli tarihler içerisinde işte 9 Mart Ethereum için önemli bir hafta, 11 Mart CPI, 13 Mart PCA ve Quarterly for GDP ikinci tahmin bölgesi var. 13-14 Mart Kadir Gecesi'ymiş. Bu arada Kadir Gecesi şimdiden mübarek olsun. 17 Mart Bitcoin'in tarihi var. 17-18 Mart FOMC toplantısı var. Bunların hepsinin böyle bir denk gelmesi kolay değil. Biz bunlar daha tarihleri vermeden önce bu arada biliyoruz. Hani FOMC'ye denk getirdiniz. Burası önemli bir tarih demeyin. Bunu yapan biz değiliz. Bunu yapan matematik. Yani o tarihleri biz ne zaman aldık? Şu an yalan söylemeyeyim hatırlamıyorum ama FOMC toplantısından öncesinde aldığımız kesindir, nettir yani bu arada. Tabii onun haricinde başka bir şey var mı abi? Benim aklıma gelen başka bir şey yok. Benim yok. Gördüğüm bir şey vardı, haber vardı. Gerçekliğini tam kontrol edemedim çünkü son dakikalarda geldi. Ama sabaha da karşı şeyi duydum. Hani Amerika'daki aradan 45-50 yıl sonra bir daha Amerika 18 yaşıyla 26 yaş arasındaki erkeklerin hani savaş durumu şeyinde tekrar katılabilmesi gibi böyle bir yeni bir şey konuşuluyor. Yani bunlar da görmek hoş değil tabii. Umarım öyle daha da büyüyen bir savaşa dönüşmez gerçekten. Yani geçen gün arkadaşım izlemiş, o aradı. O dedi ya dedi lütfen dedi bir daha istemediğin şeyleri söyleme bile dedi. Sesini çıkarmadı. Çünkü onlar çok yakın bir iş yapıyor. Taşımacılıkla ilgili. O yüzden sıkıntı yaşıyorlar. Umarım herkesin mutlu çıkabileceği bir dünyaya sahip oluruz. Bakalım. Soru var mı? Galiba soru yok abi. Terminini almak için ne yapmamız gerekiyor diye bir arkadaş sormuş. Şu anda terminini satın alamıyorsunuz. Sadece grup içerisindeki
50 kontenjanlı şekilde arkadaşlarımıza açtık Early Bird kampanyasında. Kontenjan Şu anda kalmadı. sadece kontenjan kalmadı bu arada. Tamam. İşte başını anlatıyorum konunun. Toplamda bu yani 50 kişilik 50 kontenjanı 39 kişi kullandı. Çünkü paketlerini yükselttiklerinde ya da aldıkları paket starter pakette başlayıp sonra elite yükseltmeleri de bir kontenjanı düşürüyordu. O yüzden 50 tane kontenjan harcandı, öyle söyleyeyim size. İşte aylık alanlar sonrasında yıllık aldılar gibi durumlar vardı. O yüzden daha şu anda hani bu arada terminal bitti. Yani bir ayı da doldurdu. Hatta feedbackleri şu anda grup içerisinde sağ olsun arkadaşlar da yazmışlar. Şu anda herkes çok mutlu. Bunu kullandıkları için. Böyle bir sisteme sahip oldukları için. Onların söylediklerini söylüyorum. Ben şahsım adına çok memnunum. Evrenin de bu sistemden çok mutlu olduğunu biliyorum. Çünkü biz aslında gene kendimize yaratmak istediğimiz şeyi sizlere sunmuş olduk. Hiç kafamızda böyle bir şey yoktu. Benim sadece böyle bir şey yapmak hayalimdi ama benim hayalim bu tarafı değil, daha çok kendi çizimlerimi sizlerle paylaşabilmekken böyle bir duruma birazcık daha evrildi. Hani dediğim gibi hani yayın, hani siz artık ailemizsiniz, arkadaşlarımızsınız. İşte Evren Amerika'da şirketini açtı. Ben İspanya'da şirketimi açtım. Bazı onaylar bekliyoruz. Onaylar tamamlandıktan sonra da artık sizlere tamamıyla bunu size açacağız. Bu arada hani bütün dillerde şu anda, yani İngilizcesi, Almancası, Fransızcası, İtalyancası, Arapçası, Kürtçe isteyen vardı. Onu da ben koyacağız ileride. Gibi bir sürü multilanguage şekilde bütün sistem A'dan Z'ye şükür olsun şu anda hazır. Bundan sonrasında dediğim gibi sizi bilgilendirmesini yapacağız. Biz de işte bu zaman içerisinde içeride olan arkadaşlarla beraber ufak tefek sorunlarımızı, hatalarımızı düzelttik. Bu süreci de güzel tamamladığımızı açıkçası düşünüyorum. Son olarak abi şunu söyleyeceğim. Geçen hafta size çok detaylı bir şekilde fiyatın nerede olduğunu, nereye geri çekilebileceğini ve fiyatın nereye gideceğinden bahsettik. Ve söylediğimiz senaryo birebir gerçekleşti. Jeopolitik olarak oluşabilecek olan sorunlardan bahsettik. Bunlar da gerçekleşti. Yaklaşık gene her hafta terminal kullanıcılarına gönderdiğimiz raporda da 12 tane tahmin yapmışız toplamda. Bu 12 tahminin 10 tanesi gerçekleşmiş. 2 tanesi zaten, birisi 56, 57 bin, 58 bin bölgesinde bekliyor olmamız bir tanesi. Diğerini açıkçası hatırlamıyorum. Şimdi uydurmayayım. Ama hani 2 tane senaryomuz gerçekleşmemiş. 12 senaryonun 10 tanesi gerçekleşmiş. Hatta bulabilirim diye tahmin ediyorum onu. Yalancı da olmak istemem. Okey, buldum. İşte Hürmüz kapanırsa felaket. Okey. 70-73K bölgesinde long trap 2.8, 74.047'den fiyat reddedi. Orada whale trap ve NPOC vardı. Kumançu 5 aydır direnç, 78.866 direnç olarak çalışır, maksimum oraya kadar çıkabilir demiş. 74K'dan reddini yemiş. 55.686'nın ölüm çukuru olduğundan bahsetmişiz. Daha invalide olmadı. 6 Mart NFP benchmark revizyonu demişiz. NFP 92K geldi. Beklenti artı 59'du. Doğru bir uyarıda bulunduk size. Önemli olduğundan bahsettik. Fear Grid, Extreme Fear'ın Fear Grid, yani korku endeksi halen daha Extreme Fear'da. Burada dikkatli olmamız gerektiğini, fakat burada ufak da olsa bir pozitiflik yaşanabileceğinden bahsettik. Bu da aynı şekilde. ETF'lerde dönüş başladı. 917 milyon dolarlık net haftalık giriş. 2 haftadır pozitif şu anda ETF'ler. Burada trendin devam ettiğini, 2 Mart haftasında Vanguard'ın başladığını, Ethereum tarafında 9 Mart'a dikkat etmemiz gerektiğini, şu anda tam bir Mart'ın manipülasyon ayı olduğundan bahsettik. Bu zaten Volatily'yi çok net bir şekilde gördük. Balinalar 270K Bitcoin topladı dedik. Bu arada MicroStrategy'nin de 3000 tane Bitcoin aldığını bu hafta içerisinde duyduk. Sonra Evren 56-57 bin K test edilebilir dedi. Fiyat 65K altına daha şu anda inmedi. Şu anda halen daha beklemede. Ve dedik ki 9 Mart haftası çok önemli. Bugün de zaten net bir şekilde 9 Mart'ın geldiğini hissettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrasında bakalım ne olacak, ne bitecek, hep beraber göreceğiz. Bundan bahsetmek istedim.
Bugün de bir şeyler söyledik. Bugün de sizlere bir katkıda bulunduk. Bakalım önümüzdeki hafta bu söylediklerimizden hangileri gerçekleşecek? Nasıl bir yol izlenecek? Hep beraber göreceğiz deyip hepinize iyi Ramazanlar diliyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı Evren? Herkes kendine iyi baksın. Disiplinden uzak olmasın. Bence en önemlisi bu. Tekrardan iyi Ramazanlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.